Okyanus kıyısında egzotik bir bahçeyle çevrili lüks bir villanın terasında oturan iki arkadaş kendilerini biraz sıkılmış buldular. Üzerlerinde bir tür depresif ruh hali hissettiler. Arzulayabilecekleri her şeyleri vardı. Bu adamlar anomalileri ele alıyor ve sıklıkla kişisel kazanç için kullanıyordu. Dünyada var olmayan her türlü bitki ve canlı organizmalar vardı. Ayrıca anormal güçlerin yardımıyla fiziksel bedenlerini geliştirmişlerdi. Akıllarına gelen her şeyi denediler, hatta boyutlar arası striptiz kulübüne bile gittiler ama bu da onları sıktı. Yine de heyecan aramaya devam ettiler. Bir gün tamamen kendilerine ait yeni bir şey yaratmaya karar verdiler. Bir toplantıda tam olarak aradıklarını buldular. Baktılar, evet burada ne var? Cesurca antik Romalılardan bir fikir çaldılar. Bazı kısa tartışmalardan sonra zenginleri ve sıkılmışları hedef alan bir cazibe yaratma planını uygulamaya başladılar. Başta bundan kimseye bahsetmediler. Sonra bu ihtimal karşısında heyecanlanan arkadaşlarını çağırdılar. Bunu gizli tutacağına ona yemin ettirdiler. Ama kısa sürede düzinelerce insan yeni ürünün rüzgarına yakalandı. Şimdi herkes yeni kreasyona göz atmak istiyordu. Meraklı kalabalık çok büyüdüğünde girişi anormal bir güçle korunan gizli bir kulübe benzetmek zorunda kaldılar. Toplantıya giriş ancak dünyadaki bir dizi belirli sabit noktadan mümkün oldu. Ve yalnızca kulübün üyesi geçiş anahtarının yardımıyla o an portallardan hangisinin aktif olduğunu anlayabilirdi. Zaman geçtikçe üye olmak daha da zorlaştı. Cazibenin kendisi de bazı değişikliklere uğradı. Çünkü hakkında kötü bir söylenti dolaşıyordu. Sonra işler kötü bir yöne gitmeye başladı. Bu tuhaf yeni eğlence biçimi onu bilen nüfuzlu insanlara pek de hitap etmiyordu. Bu kişiler arkadaşlarına baskı yapmaya, korkutmaya ve hatta tehdit etmeye başladı. Sonra bir gün ortadan kayboldular. Yeri bilenlerin çoğu da kaybolmuş görünüyordu. SCP Vakfı bir kulüp üyesinin anahtarını bulmasaydı cazibe asla keşfedilmeyebilirdi. Şimdi sizi uyarmalıyım. Bu SCP-860'ın belirmesinin teorisi. Bu araştırma benim için bile kolay değil. Ne de olsa o gizli kulübün her üyesinin kaybolduğunu unutmayalım. Vakıfta tutulan SCP-860, küçük bir tahta kutu içinde bir mavi anahtar içerir. Nesne tehlikeli değildir, bu nedenle güvenli olarak belirlenmiştir. Bu, bir kapı kilidi için kullanılan tipik bir anahtardır. Yalnızca koyu mavi renklidir. Nesnenin anormal özellikleri yalnızca belirli koşullarda görünür. Tamamen rastgele zamanlarda anahtarın yüzeyinde EEM formatındaki coğrafi koordinatlar görünüyor. Bu koordinatlar 3 farklı yere işaret eder. Bu konumlar ancak muhafaza altına alma döneminde bulundu. Bulunan yerler İngiltere, Almanya ve vakıf bölgelerinden birinin mülkü. Nesnenin özellikleri yalnızca belirtilen konumlardan birinde kullanıldığında etkinleşiyor ve anahtar bölgedeki herhangi bir kapıya girebiliyor. Yine de yalnızca kapıların içine yerleştirilmiş kilitlerde çalışır. Diğer kilitlere girmiyor. SCP-860'ın açtığı kapı her zamanki yere açılacağına alternatif, anormal bir boyuta götürüyor. Bu aslında nesnenin benzersiz işlevselliğinin bittiği yer. Tüm tuhaf olaylar anahtarın erişim sağladığı yerde gerçekleşiyor. Kapı her zaman aynı ormana açılıyor. Hemen ardı yaklaşık 80 santim genişliğinde dar bir patika olan çalılığın ortasına çıkıyor. Vakıf personeli ne zaman ölçüm yapmaya gitse orman garip, mavi bir sisle doldu. Bu yüzden bir kez D sınıfı personel oraya yerleştirildi. Koruluğa adım attıktan hemen sonra kapı yüksek sesle çarparak kapandı ve inceleme üzerine monolitik beton bir duvara inşa edildiği anlaşıldı. Deneylere katılanlar duvarı sonsuz olarak tanımladı. İster anahtarla ister kaba kuvvetle zorlanılsın anormal boyuttaki kapıyı açmak imkansızdır. Ama hepsi bu da değil. Bu tür girişimler kişi için oldukça nahoş sonuçlara yol açtı. Kapıyı dışarıdan açmak da kolay değil. SCP-860-1'in alanından çıkmanın bilinen tek yolu başka bir kapıdan geçmek. Kural olarak orman yolu ona çıkıyor. D sınıfı personel anormallikten kaçmayı başardığında bir şekilde giriş noktalarında göründü. Bu gibi durumlarda mavi anahtarı kullandıkları kapı açılır ve girdikleri yerden çıkarlar. Ama bu sefer gerçekliğimize dönerler. Sadece 4 deney gerçekleştirildiği için bunun tek çalışma sistemi olduğunu doğrulamak zor. İlk denek 31 yaşında bir erkekti. Nasıl işe alındığı belli değil ama bazı olaylardan sonra D sınıfına indirilmiş. Herkesin söyleyebileceği kadarıyla beyaz ırkının ortalama bir temsilcisi gibi görünüyordu. Bu zavallı adama bir LED el feneri, video kamera ve dış dünyayla iletişim için kulaklık verildi. Almanya'da bulunan terk edilmiş bir evin ön kapısından garip ormana girdi. SCP-860-1'e 2 adım attıktan sonra kapı kapandı. Ama iletişim hattı kesilmedi ve bu sayede bilim insanları adamla konuşabildiler ve etrafındakileri görebildiler.
Adam çıkışa giden yolda yürümekle görevlendirilmesine rağmen sadece 64 metre sonra durakladı. Bir çeşit çarpık ulumaya benzeyen ses duyduğunu bildirdi. Ama kontrol merkezinden kimse bir şey duymamıştı. Bu yüzden çalışan ilerlemeye zorlandı. Ardından çevredeki mavi sis kalınlaşmaya ve yoğunlaşmaya başladı. El feneri işe yaramaz hale geldi ve korkuyla bakmaya başladı. Sonra ikinci kez diğer tarafın bir şey duymamasına rağmen seslerin geldiğini bildirdi. Adam bir çığlık atıp patikada koşmaya başladığında kontrol merkezinde garip sesler kaydediliyordu. Önce vahşi bir kükreme duyuldu. Ardından yaklaşan ayak sesleri. Sese bakılırsa yaratık çalışana yaklaşmıştı. Ama ya yaratık durdu ya da adam zamanında kaçmayı başardı. Ve denek bir kapılı aynı beton duvarla karşılaştı. Kilitli değildi ve adam Almanya'da terk edilmiş bir evin koridoruna çıktı. Kapı kolunu içeriden çevirmeye karar vermesi birkaç dakikasını aldı. Ama bu kez dışarı çıkmıştı. Deneyi takiben adam şiddetli paranoya belirtileri gösterdi. Aynı çarpık ulumayı duyduğunu iddia etti. Kişi yalnız bırakıldığında ses çok uzaklardan geliyordu. Semptomlar sonunda birkaç ay sonra azalıp kayboldu ve çalışan tekrar normal davrandı. İkinci denek kırılgan ve yabancı düşmanlığı belirtileri gösteren 27 yaşında bir kadındı. Çıkışta o da aynı durumdaydı. Asyalı kadın durmadan önce selefinden biraz daha çok yürüdü ve siste belirli bir şeyin kendini gösterdiğini söyledi. Ama bilim insanları ona bu görüntüleri tarif ettirmeyi asla başaramadı. Çalışan adını söyleyip gitmesi gerektiğini söyledi. Tüm ekipmanı yolda bırakıp ormana girdi ve kamera pil bitene kadar değişmeyen bir resim iletmeye devam etti. 7 ay sonra vakıf bilim insanları anahtarı kilitten çıkarmaya, kapıyı kırmaya çalıştı. Ama tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı. Sonra birden kapı kendi kendine açıldı ve anormal ormandan Asya kökenli yaşlı bir kadın çıktı. Aynı çalışan olduğunu doğruladı. Tavrı belirgin şekilde daha sakinleşmişti ve bilim insanlarının biri hariç tüm taleplerine uymuştu. Ona tam olarak ne olmuştu? Baskılara rağmen bir şeyler söylemeyi reddediyordu. Sonra 2 haftada yaşlılıktan vefat etti. İngiltere'deki yeni bir yerden SCP-860-1'e ilk giren sert ve agresif 35 yaşındaki bir suikastçıydı. Her zamanki teçhizata ek olarak adama bir yangın baltası da verildi ve onunla kapıyı içeriden kırmaya çalıştı. Sadece 4 vuruştan sonra çalışan yüksek bir kükreme duyduğunu bildirdi. Ama her zamanki gibi bilim insanları bir şey duymadı ve birkaç saniye tartıştıktan sonra adam kapıyı kırmaya döndü. 9 kez vurmasına rağmen sadece birkaç talaş uçmuştu. Sonra yakınlarda bir vahşi kükreme duyuldu ve adam çığlık atıp kameranın göremediği düşmanla savaşmaya başladı. Ardından et kıyılmasına benzer bir şey oldu. En azından görünüşe göre. Zira tüm veriler gizli. Mercekte bir şey belirdi, bazı seslerle başka bir şey oldu falan. Kendiniz tahmin edersiniz. Son deneyde psikolojik veya fiziksel rahatsızlığı olmayan 41 yaşındaki bir Afrikalı Amerikalı yer aldı. Ancak gönüllü olması nedeniyle yeterliliği sorgulanabilir. Ona balta verilmedi. Bunun yerine bilinen 3. konum olan vakıf bölgesinden anomaliye gönderildi. Her zamanki gibi deneyin arkasından kapı kapandı ama patikadan inmeye başladığında önceki deneylere göre farklılıklar hemen ortaya çıkmaya başladı. Ormanı saran sis bu sefer kırmızı renkte belirdi. Kontrol merkezindeki bilim insanları sürekli bir fısıltı duydu. Bu sefer deneyin duymadığı bir ses. Adam yolun 123 metresini kolayca geçti ve ardından bir çatala ulaştı. Bir yön taşla döşenmişti. Kontrol merkezi personeli aralarında durumu görüştükten sonra asfalt yolda yürümesini söylediler. Tam o anda arkasını döndü ve yolun yok olduğunu, aşılmaz bir çalılıkla kaplandığını gördü. Sonra sis ve fısıltı yoğunlaştı ve adam tarafından da duyulur hale geldi. Deneyin çığlık atıp kaçmasıyla sona erdi. Bağlantı kesilmeden önce "Aman Tanrım!" diye bağırmıştı. Bu sözler görüntünün son saniyelerini izleyen doktor tarafından da söylendi. Elbette oradakinin ne olduğu bilinmiyor ama son karede siste ayırt edilebilen 2 parlayan sarı küre raporları var. Bir süre geçtikten sonra SCP-860'ın anahtarı aniden bilim insanlarından birinin masasında belirdi. Bu olay nedense doktorun psikolojik durumu üstünde önemli bir etki yaptı. Öyle ki muayeneye gönderildi. Belki de bu onun anormal kolezyuma giriş kartı olduğundandır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin. Ayrıca bir beğeni bırakın ve ne olursa olsun bilinmeyen anahtarlarla garip, gizemli kapılar açmaktan kaçının.